Merhabalar. Bugün arabamız Toyota Hilux'u tanıtmaya çalışacağız sizlere. Tabii bir araba inceleme videosu yapmayacağız. Bizim yapacağımız video kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda off-road donanımlar ekledik araca. Hem bunların özelliklerinden, bizim ne işimize yarayacağından ve 2024'ün Ocak ayı itibariyle fiyatından bahsedeceğiz sizlere. Yakıtımızı aldık. Arabamızı bir temizledik güzel görünsün diye. Ufak bir offroad yapacağız. Orada da çekeceğiz. Hem drone'la hem böyle karadan. Güzel bir video olacağından eminim. Size de şimdiden iyi seyirler diliyorum. Göle doğru iniyoruz. Birazdan bozuk satağa da gireceğiz. Arabanın gidişini, konforunu, her şeyini size detaylı anlatacağım. Yakıt konusuna değineceğim size. Yani böyle bir arabayı bireysel bir kullanıcı alıyorsa en önemli konu aslında yakıt, vergi. Hani yüksek maliyetli olan rakamlı şeyler bunlar. Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Hem de güzel görüntüler size sunmaya çalışacağız. Göl kenarına geldik. Görüyorsunuz manzaramız çok güzel. Ortam şahane. Size böyle güzel bir ortamda arabayı anlatalım istedik. Şimdi bu arabayı ben stok aldım. Arabada normal fabrikadan nasıl çıktıysa öyle aldım. Bu araba Hilux'un Invisible paketi. 2021 model. Arabayı 1350 bin liraya 2024'ün Ocak ayında satın aldım. İkinci el aldım. Sıfır fiyatta 1650 civarıydı. Arabana neler yaptık tek tek anlatalım size. Ön taraftan başlayalım. Şimdi şuraya şöyle bir koruma demiri taktırdık. Bu koruma demirini neden taktırdık? Bu koruma demirini biz kamplara giderken engebeli yollardan, eğimi dik, açılı yollardan giderken şu alt taraf plastik olduğu için bu plastik kırılmasın diye, bu şaseye bağlı bayağı sağlam bir şey. Plastik kırılmasın diye bu çizilsin, eğilsin, yamulsun her neyse yani koruma işlevini gerçekleştirsin diye yaptık bunu. Hem de şık durdu açıkçası. Şıklık benim için ikinci hatta üçüncü planda ama güzel oldu, beğendim. Sonrasında ön tarafa vinç taktırdık. Bu bizim için olmazsa olmaz. Kar kamplarını çok seviyoruz. Ormanın derinliklerini,
Araçların gidemediği, çok az gidebildiği yerleri çok seviyoruz. Onun için vinç taktırdık. Ücretleriyle de ilerleyelim isterseniz. Şu koruma demirini 8500 TL'ye taktırdık. Yani aldık, montaj dahil 8500 TL. Bu vinç 13500 lb vinç. Yaklaşık 3,5-4 ton civarı, tam hatırlamıyorum da o civar bir yük çekebiliyor. Bu vinç tesisatı, elektrik tesisatı, montajı, bu da yaklaşık bize 14.000 liraya falan mal oldu. Bunu da farklı yerlere takanlar oluyor ama biz ön tarafa led bar takmayacağımız için buraya takmayı tercih ettik. Normalde vinci daha yukarı ya da daha aşağı takıp şu boşluğa led böyle büyük güçlü bir ışık takıyorlar. Ama bizim öyle bir ihtiyacımız şimdilik yok. Devam edelim. Şöyle yan tarafa doğru ilerleyelim. Arabayı hem offroad lastik taktık arabaya hem de yükselttik. Şimdi offroad lastiği 285 65 18 taktık. Arabanın orijinal ebatı 265'ti. Aslında orijinale çok yakın ama orijinalden biraz daha geniş ve çok az daha yüksek bir lastik taktık. Yeni kasa Hilux'ların ön taraftaki lastik yuvası, lastiğin olduğu şu çamurluk panzosun olduğu kısım çok dar. Dolayısıyla buraya kendi orijinal ebatının bir üstü lastik takamıyorsunuz. Sadece orijinal ebatını takabiliyorsunuz. Eğer yüksek lastik takacaksanız bu lastik ebat büyüdüğü için değme yapıyor lastik yuvasında çamurluklara. Çamurluğun şu kısmına değme yaptı bizde ve buradaki minik bir plastik çamurluk parçası vardı. Onu söktük. Dolayısıyla oradaki değmeyi böylece engellemiş olduk. Ön tarafta bir değme yapmadı. Lastiği BF Good için AT lastiğini taktık. AT All Terrain diye geçiyor. Yani her yol anlamında. MT'leri de var, Mud Terrain. Onlar da çamur lastiği. Ama biz offroad yapmayacağımız için, her yola gireceğimiz için AT lastiği tercih ettik. AT lastiği de 4 lastiği kaç paraya aldık? 13 çarpı 4. 52.000 liraya aldık lastikleri de. 4 lastiği. Şimdi lastik ebatında büyüme yaptığımız için arabanın da yükselmesi gerekti. Arabayı da 7 santim süspansiyon yükseltmesi dediğimiz takoz koyarak yükselttik. Yani arabanın dinamikleriyle çok fazla oynamadık aslında. O da şöyle, biraz yaklaşabilirsen. Şurada bir ön tarafta şurada alüminyum bir takoz var. Bu aslında süspansiyonu yükseltiyor. İki tarafta da bundan var ön tarafta. Arkada da şu gördüğünüz makasın alt tarafına bir takoz koyuldu. Görünmüyor. Çok zor orası görmek. Oraya bir takoz koyuldu. Dolayısıyla araba bir 7 santim yükselmiş oldu. Lastiklerden de yaklaşık 4 santim yükseldi. Tahminim 11 santim araba yükselmiş oldu. Böylece arazide daha güçlü olduk yükselmeyle. Onun haricinde neler yaptık? Bu basamak zaten standart geliyor. Basamağı ellemedik. Arabanın alt tarafına komple karter koruma yaptık. Şimdi arabada zaten bir yaklaşabilirsen onu da gösterelim. Şuradan görünüyor. Hem çok şık hem de çok kullanışlı bir karter koruma yaptık. Gördüğünüz gibi bu kaç parça? 4 parça altta koruması var. Şimdi orijinalinde zaten koruma vardı ama plastikli korumalar. Çok arazi şartları için işlevsel değildi. Bir arazi şartlarında işlevsel olması için onun da yaklaşık kalınlığı 6-7 milimetre civarı o metal parçanın. Dolayısıyla bayağı bir koruyucu etkisi var. Onu yaptırdık. Arkaya gelelim. Arka tarafta da şu kabin kapama parçasını aldık. Böylece kabini kapattık. Hem artık bizim için şöyle açalım. Artık bizim için temiz, ıslak olmayan kuru bir alanımız var. Kuru bir bagajımız var. Hem de bagaj kapasitemiz yaklaşık 3 katına yükseldi. Niye 3 kat diyorum? Invisible paket aracın içinde orijinalinde şöyle bir sürgülü kapağı var. Bu sürgülü kapağın toplandığı alansa dip tarafta kalın böyle geniş bir kutusu oluyor. O kutu da çok yer kaplıyor. Sürgülü kapak da
çok altta kalıyor. Bagaj hacmi çok azalıyordu. Bunu yapınca bayağı bagaj alanımız arttı. Hem de arabada güzel görünmüş oldu. Ben SUV arabaları seviyorum. Pick-up'ları sevmiyorum aslında. Böylece bir SUV görünümü elde ettik arabada. Bu kabinin de içinde bir tane ışıklandırma var. Şu an yanmıyor çünkü arabanın kontağı kapalı. Kontak açınca yanıyor. Hem de arka tarafta şöyle sürgülü iki kapılı bir penceresi var. Şöyle şunu da kapatırsak şurada bir stop ışığı var. Bu da güzel kullanışlı oldu. Aktif çalışıyor. Şöyle bir açma kolu var bunun da. Ondan sonra bu da kilitlenebiliyor. Burası kilitlenebiliyor. Bu orijinal zaten. Sonrasında Hilux'un en kötü yanlarından biri arka tarafta arabayı çekebileceğiniz herhangi bir demir yok. Ön tarafında var. 2 tane var ama arkada yok. Diyelim ileri doğru giderken yolda kaldınız, saplandınız. Arkadan sizi çekecek bir araç geldi. Arabanın bağlanabileceği, bağlayabileceği herhangi bir demir, mapa herhangi bir şey yok. Dolayısıyla en önemli konu bizim için oydu. İkincisi de bizim römorkumuz var, teknemiz var. Onu çekmek için de bizim işimize yarayacak bir parçaydı. Fiyatlarını da kaçırıyoruz size anlatırken. Ön taraftaki koruma demirini söyledik. Lastiklerin fiyatını söyledik. Vinci söyledik. Alt taraftaki karter korumanın fiyatı bize yaklaşık 10 bin lira civarına geldi diye hatırlıyorum. 10 bin liraya geldi. 4 parça olarak metal parça. Ondan sonra yükseltmeye 27 bin lira para verdik. Aslında görünen şeyler basit parçalar gibi görünüyor ama işlem uzun ve meşakkatli. Arabanın bayağı bir her tarafının sökülmesi gerekiyor. Sonra lastiklere verdiğimiz parayı söyledik. Arkadaki çeki demirine verdiğimiz para da çeki demiri işi biraz sıkıntılı. Yani böyle doğa, macera işleriyle uğraşan arkadaşlar bilir. Genelde taktırmaya çalışıyorlardır çünkü. Çeki demirine 13.500 TL demirine para verdik. Tabii bununla bitmiyor. Tesisat da dahil buna. Sonrasında araba TSE'ye gidiyor. TSE'ye kaç para verdik? TSE'ye 4.000 lira para verdim diye hatırlıyorum. Evet. Bir de notere gidiyoruz. Noterde 1.400 lira para verdik. Yani yaklaşık 5,5-13,5 19 bin lira civarına mal oldu bu çeki demiri. Çeki demiri de flanş tip dediğimiz bir tip. Genelde offroad arabalarına bunu takıyorlar. Çünkü araba çok yüksek yerden. Araba yüksek olduğu için çekeceğiniz römork, karavan vesaire burnu çok yukarıda kalıyor. Şimdi bu flanşlı olunca flanşlı parça zaten demiri aşağı indiriyor. Bir de şurada kademeli bağlantı yerleri var. Bununla da çeki topuzunu yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Şimdi fiyatını söylemediğiniz bir parça da arka kabindi. Arka kabine de 25 bin lira para verdik. Bir şey daha var yaptığımız, onu da anlatalım. Şimdi şurayı açtık. Burayı da açtık. Evet, bu var. Şimdi biz araba yükselince arabanın arka tarafına malzeme yüklemek, bu malzemeleri almak gerçekten işkence oluyor. Biz bunları biraz kolaylaştırır diye böyle bir merdiven takmayı tercih ettik. Gerçekten işlevsel bence. Hem de sağlam. Böyle basıp çıkabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi. Bu demire de ne kadar para verdik? Bu demire de 3500 TL para verdim diye hatırlıyorum. Evet, 3500 liraya da bunu yaptırdık. Şimdi bu paraları söylüyorum size ama bu para benim araştırdığıma göre şehirden şehire bu işlemi yapan firmadan firmaya çok değişiyor. Onun haricinde bir şey yaptırdık mı arabaya? Yaptırmadık. Bu yaptırdıklarımız tamamen bizim ihtiyaçlarımız. Bize lazım olacak, bizim işimizi kolaylaştıracak parçalar bunlar. Herkesin kendi ihtiyacına göre aslında bu donanımları takması takmaması gerekiyor. Dolayısıyla yapılacak çok şey var. Bir sürü şey yapabilirsiniz bir offroad aracına ama hani kaç tanesini kullanırsınız, işinize yarar, tartışılır. Bunlara dikkat ederek bence aracınızı yaptırın.
Konforundan bahsedeyim. Araba bence konforlu bir araba. Bizde daha önce de pick-up vardı. Başka pick-up'larda kıyasladığımda Hilux gerçekten konforlu. Ama şimdi arabayı yükseltip lastikleri taktığımızda aslında bunlar konfordan ödün veriyor. Benim tahminim şöyle oldu. Bir yaklaşık ben 7.000 kilometre falan stok haliyle bindim. Sonrasında da bu donanımları yaptık. Ondan sonra da yaklaşık 5.000 kilometredir sürüyoruz. Dağa çıktık, şehirde kullandık. Ne oldu? Bence bu lastik ve yükseltme bu arabanın konforunu bir %30 azalttı. Biraz daha sertleşti süspansiyonlar falan çünkü artık gerili vaziyette duruyor. Yani bunları göze almak lazım. Bu işlemleri yaptıracaksınız. Onun haricinde yakışıklı ve güzel görünüyor. Arabanın gidişi, dönüşü bence çok bir şey değişmedi. Araba lastiklerden dolayı hep şu soru çok geliyor. Araba içeriye yol sesi alıyor mu, lastik sesi alıyor mu? Bu arabanın gerçekten ses yalıtımı çok iyi. Orijinal lastiğinde de bu lastiğinde de ben yol sesi almıyorum arabaya. Yani duymuyorum. Rahatsız edici bir yol sesi yok. Motor sesi özellikle hiç yok. Motorun olduğu bölgenin yalıtımı çok iyi. Bir de yakıtla ilgili konuşalım. Şimdi araba stok halde yakıt olarak uzun yolda eğer böyle 90 kilometre ortalama hızla konuşursak trafiksiz uzun yolda yaklaşık 8,5 litre yakıyor bu araba. Hani bu benim kişisel deneyimlediğim yakıt. Şehir içinde 10-11 litreler civarında yakıyor trafikli dur kalklı yolda. Ama şimdi bu donanımları yaptıktan sonra yakıt biraz değişiyor açıkçası. Hem lastikten hem arabanın yükselip daha çok rüzgara maruz kalmasından dolayı yakıt biraz daha artıyor. Ne kadar arttı? Benim tahminim 1,5-2 litre civarı bir ekstra yakıt oldu bize bu işlemlerin sonucu. Sorun mu? Sorun değil bence. Yani eğer arabayı bu amaçla kullanıyorsanız problem değil. Ama bu amaçla kullanmayıp arabayı şekil olarak yaptırayım, bineyim diyorsanız evet bu yüksek. Normal kullanıcı için yüksek bir rakam. Onun haricinde söyleyebileceğimiz bir şey yok diye düşünüyorum. Şöyle güzelce gösterebiliriz etrafını. Sonra biz de ufak bir şey atıştıralım. Geri dönüş yoluna geçeriz diye düşünüyoruz.